Hiç fark ettin mi? Bir kararsızlık anında hemen yazı tura atalım deriz. Basit değil mi? Yazı gelirse öyle yaparız, tura gelirse böyle yaparız. Hiç düşündünüz mü? O para havada dönerken gerçekten rastgele mi davranıyor? Yoksa fizik yasaları gizlice sonucu mu belirliyor? Çoğu kişi %50 yazı, %50 tura der geçer. Ama bilim dünyası bu konuda o kadar da emin değil. Bazı deneyler yazı turanın sanıldığı kadar rastgele olmadığını söylüyor. Hadi gelin bu olayı biraz derinlemesine konuşalım. Aslında yazı tura insanlık tarihinin en eski karar verme aracı. Antik Roma'da bile kullanılıyormuş. Onlar navia aut caput dermiş. Yani gemi mi kafa mı? Paranın bir yüzünde gemi varmış, diğerinde kafatası. Bugünkü yazı tura da oradan geliyor zaten. Biz yüzyıllardır rastgele bir şeyin adil olduğuna inanıyoruz. Ama olay sadece inançla değil, matematiğin de temeli burada atılmış. Olasılık teorisinin doğuşu 1600'lerde Pascal ve Fermat'ın şans oyunları üzerine tartışmasıyla başlamış. Yani yazı tura sadece bir oyun değil, istatistiğin doğum noktası. Şimdi gelelim işin bilimsel kısmına. 2007'de Stanford'da Percy Diaconis diye bir fizikçi binlerce para atışı yapmış ve sonuç şaşırtıcı. Para elinde hangi yüzü yukarıdaysa düşerken aynı yüzün gelme olasılığı %51 civarında. Yani tam yarı yarıya değil. Ufacık da olsa bir fark var. %51'e 49. Ama bu fark tamamen tesadüf değil. Neden mi? Çünkü para havada dönerken fizik kurallarına göre hareket ediyor. Atış açısı, paranın kendi ekseninde dönüş hızı, havada aldığı yol, yer çekimi hepsi sonucu etkiliyor. Yani o gördüğün şans aslında tamamen fiziğin işi. Şöyle düşünün. Bir parayı her defasında aynı güçle, aynı açıyla, aynı yükseklikten atsaydık ve odada hiç hava akımı olmasaydı her seferinde aynı sonuç çıkardı. Çünkü evren deterministiktir. Yani her nedenin kesin bir sonucu vardır. Biz sadece bunu hesaplayamıyoruz. Çünkü hesaplama inanılmaz karmaşık. İşte bu yüzden olaya rastgele diyoruz. Ama aslında yazı tura minik bir kaos deneyi. Çünkü çok küçük bir fark. Mesela parayı 1 milimetre daha iyi katmak tüm sonucu değiştiriyor. Tıpkı evrendeki kelebek etkisi gibi. İşin bir de psikolojik kısmı var tabii ki de. Beynimiz rastgeleliği sevmiyor. Her şeyde bir düzen, bir anlam arıyor. Mesela peş peşe 5 kere yazı gelse çoğu kişi şimdi kesin tura gelir der. Ama aslında hala %50 şans var. Buna kumarbaz yanılgısı deniyor. Beynimiz diyor ki bu kadar üst üste yazı geldiyse artık sıra turada olmalı. Ama doğa böyle işlemiyor. Her atış diğerinden tamamen bağımsız. Biz sadece rastgeleliği anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ama bazen anlam ararken kendimizi kandırıyoruz. Peki o zaman soru şu. Yazı tura şans mı yoksa fizik mi? Aslında ikisi de. Şans dediğimiz şey kontrol edemediğimiz değişkenlerin toplamı. Ama hepsi ölçülebilseydi şans diye bir kavram kalmazdı. Yani şans aslında bizim bilmediğimiz fiziğin adı. Her para atışında yer çekimi, hava direnci, momentum, açı, hız hepsi bir arada çalışıyor. Yani o küçük para bir nevi evrenin simülasyonu gibi. Basit görünüyor ama içinde inanılmaz bir matematik var. Bir dahaki sefere bir karara varamadığında ve eline bir para alıp yazı tura atmak istediğinde şunu hatırla. Aslında sadece karar vermiyorsun. Fiziğin, olasılığın hatta evrenin yasalarına meydan okuyorsun. O para dönerken Newton, Einstein ve kaos teorisi bir arada sahneye çıkıyor. Belki de yazı tura insanın şansı anlamak için yaptığı en basit ama en derin deneydir.